Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipimiz var. Onunla başlayacağız. Şöyle orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanacağım. 100 gram 250 metre uzunluğu olan bebe yünü. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İstediğiniz her türlü örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Ben şöyle küçük bir lastik hazırladım arkadaşlar. Lastiğimi şöyle kenarda bir ters, bir düz, iki ters, bir düzle başladım. Çünkü kenarlara yarım model geleceği için lastiği de bu şekilde ayarladım. Siz de bu şekilde başlayabilirsiniz. Bu model 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek sayısında başlamamız gerekiyor. Ben onun için 20 ilmekle başladım. Şöyle bir lastik yaptım. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ilmek örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek. Bir düz. Bakın düzleri düz olarak ördüm. Tekrar lastiği o şekilde ayarlamıştım. 2 ters. Bir düz. 2 ters. Bir düz. Modelin birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yapıyoruz. Lastiği de onun için aynı şekilde başlamıştım. Siz de bu şekilde başlayabilirsiniz. 2 ters, bir düz. Kenarda bir ters yaptım, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu şekilde yaptım. İkinci sıra arka yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimizi ters örüyoruz. Bakın bu ilmeğimizi ters ördük. Şu ön yüzünde düz olan ilmeğimizi ipi kendimizden tarafa alalım, örmeden alalım. İp önde olacak yani kendimizden tarafta. 2 ters ilmek, bu iki düzü ters olarak örüyorum. İpi kendimden tarafa aldım. Şu tek olan ters ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmek ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bu ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmek ördüm. Bir ilmek örmeden aldığım ip kendimden tarafta. 2 ters, bir ilmek örmeden aldım. 2 ters ilmek, bir ilmek örmeden aldım. Kenarda bir ters, bir de kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu şekilde yaptık. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz olarak ördüm. Şu örmeden aldığım, arka yüzünde örmeden aldığım ilmeği önce arka boşluğundan, şuradan bakın şu boşluktan, şuradan bir ilmek çıkarttım, aldım. Şişimdeki ilmeğimi bir kez düz ördüm, şişimden çıkardım. Şu aradan çıkarttığım ilmeği de tepesinden geçirip bıraktım. 2 düz ilmek arada, 2 düz ilmek. Daha sonra şu örmeden aldığım ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım ve şişimdeki ilmeğimi de ördüm. Arkadan çıkarttığım ilmeği de ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. 2 düz ilmek. Bakın bu işlem yaptığımız ilmek bu düz ilmeğe denk geliyor. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım, aldım
ve sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Çıkarttığım ilmeği de üzerinden geçirerek bıraktım. 2 düz ilmek. Aynı işlem tekrar ediyorum. 3. sıra ön yüzündeyiz. 2 düz ilmek. Bu ilmeğimi de yine aynı şekilde arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım ve sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Şişimden çıkardım ve aradan çıkarttığım ilmeği de diğer ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Kenarda bir düz ilmeğimiz kaldı. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. 4. sıra arka yüzüne geçtik. Modelin kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 ters. Bu ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bakın. Şu işlem yaptığımız bu ilmeğimizi ipi kendimizden tarafa alalım. Tekrar örmeden alalım. 2 ters. Sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ters ilmek. Sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ters ilmek. Sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ters ilmek. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Modelimizi 4 sırada tamamladık arkadaşlar. Kenarda da bir tersim vardı, ördüm. Kenar ilmeğimi ördüm. Modeli 4 sırada kurmuş olduk. Model ilerledikçe şu işlem yaptığımız şu düz ilmek kabarık kabarık duracak. Şu anda pek belli değil. Model ilerledikçe ortaya çıkacak güzellikler. Şimdi modeli bir kez daha kuralım arkadaşlar. Modelin 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ilmek örüyorum. 1. sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek. Bir düz ilmek. 2 ters ilmek. Kenarlarda yarım model kullandım. Onun için tek ters oldu burada. Bir düz, 2 ters. Düzlerimiz şu işlem yaptığımız tek olan ilmek. Bir düz, 2 ters. Bir düz, 2 ters. 1. sıra ön yüzünde sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bir düz, kenarda bir ters. Kenar ilmeğimi de ördüm. 2. sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğinden sonraki bakın sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Bir ters. İpi kendimden tarafa aldım. Şu düz ördüğüm ilmeği, ön yüzünde düz ördüğümüz ilmeği örmeden alıyoruz. 2 ters. Bir ilmek örmeden al. İp kendimizden tarafta olacak. 2 ters. Bir ilmek örmeden al. 2 ters. Bir ilmek örmeden al. İp kendimizden tarafta. 2. sıra arka yüzünde böyle devam edelim. Bu ilmeğimizi örmeden aldım. Sıradaki tek kalan ilmeğimi de ters ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 3. sıra
ön yüzüne geçtik. Bakın model yavaş yavaş belirmeye başladı. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir düz. Bakın tek olan düz ilmeğimi de arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Şu şekilde aldım. Ve ilmeğimi düz ördüm. Aradan çıkarttığım ilmeği de üzerinden geçirerek bıraktım. 2 düz, 1, 2 ilmek düz ördüm. Bu düz olan ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Sıradaki ilmeğimi ördüm ve çıkardığım ilmeği de tepesinden geçirerek bıraktım. 2 düz ilmek, 1, 2 ilmek düz ördüm. Şu arka yüzünde örmeden aldığımız ilmek bu. Arka boşluğundan önce bir ilmek çıkartıyoruz. Bu şekilde alıyoruz. İlmeğimizi düz olarak örüyoruz daha sonra. Aradan çıkarttığım ilmeği de üzerinden geçirerek bırakıyorum. 2 düz ilmek, arka boşluktan bir ilmek çıkaralım. Sıradaki ilmeğin, daha sonra ilmeğimizi düz örelim ve çıkarttığımız ilmeği de tepesinden geçirip bırakalım. 2 düz ilmek örelim arada. Şu tek düz ilmeğe gelince arka boşluğundan bir ilmek çıkartıyoruz. Daha sonra ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Çıkarttığımız ilmeği de tepesinden geçirerek bırakıyoruz. 2 düz. Son kalan ilmeğimizi de bakın tek düzümüz kaldı. Bunu da aynı şekilde yapıyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Bakın yavaş yavaş kabarmaya başladı şöyle. O aradan çıkarttığımız ilmekler model ilerledikçe şöyle kabarık kabarık duracak. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Bir düz. Yine bu ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz ilmekten sonra şu işlem yaptığımız tek olan ilmeği örmeden aldım. Arka yüzünde ipimiz kendimizden tarafta olacak. 2 ters ilmek ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. 2 ters ilmek. Bir ilmek örmeden alalım. İpimiz kendimizden tarafta. 2 ters. Bir ilmek örmeden aldım. 2 ters. Bir ilmek örmeden aldım. 2 ters ilmek, bir ilmek örmeden aldım. İpim kendimden tarafta. Son ters ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet. Dördüncü sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Modeli 2 kez kurduk arkadaşlar. Bakın şöyle ilk kurduğumuz belirginleşti. Şimdi üçüncü modeli kurduğumuz zaman da ikinci böyle kabarık kabarık olacak. Yani o sizi yanıltmasın. Bir sonrakini kurunca alttaki kabarık durmaya başlıyor. Yoksa böyle bakın hiçbir şey gözükmüyormuş gibi. Onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar, bugünkü modelimiz de buydu. Bence çok güzel bir model oldu. Her türlü örgünüzde de kullanabilirsiniz. Şöyle bir parça hazırlamıştım. Onu da göstereyim. Bakın aynı lastiği bunda da kullandım. Lastiği şu şekilde başlamamı da anlatmıştım arkadaşlar. Şöyle kenar ilmeğinden sonra bir ters bir düz, iki ters bir düz diye devam ettim. Bunu da aynı şekilde bakın modelin devamı gibi duruyor. Şöyle bakın. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Gayet güzel şöyle temiz bir görüntüsü var. Kenar ilmeklerimiz. Modelin yakadan başlama görüntüsü de şöyle olur.
Pek bir şey değişmiyor yani görüntüde. Evet. Siz de yani istediğiniz lastiği kullanabilirsiniz ama şöyle bir lastik kullanırsanız tam bir bütünlük sağlıyor. Evet arkadaşlar, bugünkü modelimiz şöyle güzel bir modeldi. Beraber buraya kadar yaptık. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde, çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde, hatta yelek yapabilirsiniz yetişkin örgülerinde. Yani yeleklik yünlerle dantel gibi bir görüntüsü olur. Bakın şöyle kare kare model ilerledikçe şöyle bir görüntü çıkıyor. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Hangi örgülerinizde bu modeli kullanacaksınız? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.